Yeni Şarkılar albümümüz bu ay çıkıyor. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım bu konuda. Çünkü çok özel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. 5 şairin şiirlerini besteledim bu sefer. Edip Cansever, Turgut Uyar, Kemal Süreya, Nazım Hikmet ve Hayyam'ın başyapıtı olarak bilinen şiirleridir. Şarkıların vokal solistini yine ilk şarkılarda olduğu gibi Serenat Bağcan yaptı. Bunun yanında 35 çok değerli müzisyen, çoğunuzun bildiği müzisyenler bu albümde çalıyor. Yani sadece piyanoda ben yokum. Kemanından tereminine, violonselinden kemençesine, kanunundan neyine, vokal solistlerine kadar çok geniş kapsamlı özel bir şarkı albümü derledim. Aşk gene kelime değiştirdi, vahşi. Edip Cansever'in şiiri, şey ve şeylerden bir nevi aşk şiiri, müthiş imgelerle dolu. Ben de aynı şekilde bu şiiri besteledim. Şiirin temposunda Türk enstrümanlarını duyacaksınız. Hatta bu şarkının sonunda bu dünyadan uzaklaştığımız hissine varacağımız enteresan değişik tınılar da geliyor. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı şiiri ikinci yeni şiir ekolünün aynı zamanda en bilinen, en başyapıt şiirlerinden biridir elbette. Travmatik bir şiir, bir aldatılmayı belki konu alıyor, bir dram yaşandığını hissettiriyor. Aşkın yanında bir çağrısı olan, sevgiliye bir çağrısı olan bir şiir. Bu beste benim en kapsamlı çalışmalarımdan biri oldu hayatta. Teremini, Turgut Uyar'ın sevdiği kadını Teremin temsil ediyor. Pek çok vokal solistin de katıldığı, kimi zaman tınıların 180 ayrı kanaldan duyulduğu bir çalışma oldu. Şiirin sonunda hepimiz konuşarak şiiri okuyoruz. Çünkü aslında bütün yaşananları hepimiz yaşıyoruz. Öpüşürüz. Sokaklarda beni bırak. Göğe bakalım. Yıkıcı bir aşk bu, bölücü bir aşk. Cemal Süreyya'nın bu bizimki şiiri bir yandan manşet gibi satırlarıyla aynı zamanda da çok vurucu bir şiir. Tabi yasa dışı bir aşk, yıkıcı bir aşk, isyancı bir aşk gibi cümleler olağanüstü bir şairin cümleleridir. Bu şarkıda hem Serenat Bağcan'ın 2 tane hali, 2 serenat ve hem de bir pasaj bir nevi operaya dönüşen, opera sahnesine dönüşen bir müzik dinleyeceksiniz. İşgalci bir aşk, samanlık sevişelim. Su başında durmuşuz, Çınar'la ben. Nazım Hikmet'in Masalları Masalı şiiri bu şairin en felsefi, en güzel, en duru, en yalın şiirlerinden biri, en diyalektik şiirlerinden de biri aynı zamanda. Ben ne zaman bu şiiri okusam olağanüstü duygulanırdım. Bu şiiri bestelemeyi çok istemiştim. Şiirde biliyorsunuz çınar ağacı, kedi, ömrümüz, güneş, bütün bunlar her kelime bir sembol gibi geçiyor. Benim müziğimde de bu kelimelerin eşdeğer sembolleri var. Onlar enstrümanlar. Şöyle kısaca açıklayayım. Mesela çınar ağacını blok flüt enstrümanı temsil ediyor. Suyun sesini dere sesleri, kemanlar temsil ediyor. Arp temsil ediyor. Kediyi kanun temsil ediyor. Güneşi 22 tane neyi üst üste kaydettik. 22 sesli bir tiz ney korosu. Ömrümüz kelimesini teremin enstrümanı temsil ediyor ve bütün bunlar tabi motifler olarak duyulacaktır şarkı dinlendikçe. Nazım Hikmet'in Masalları Masalı. Suyun şarkı fırı
Hayyam'ın dörtlükleri hayatımızda çok önemli bir yer tutmakta. Eykör dörtlüğü, Eykör diye başlayan dörtlüğünde de çok enteresan şeyler söylüyor. Evren üzerine, yaşamak üzerine. Mesela şu durmadan kurulup dağılan evrende diyor ki, bunu 11. yüzyılda diyor, bugün 20. yüzyıl bilim adamlarının dediği şeylerdir. Benim şarkım enerjik bir final şarkısı olsun istedim. Korosu var, piyanosu var. Bunun yanında da hayatımda ilk kez kullandığım çok değerli sanatçıların çaldığı elektro bas gitar ve elektro gitar enstrümanları da var. Dolayısıyla şarkı kimi zaman caz veya rock esintileri de hissettirebiliyor. Ramazan davulu, kudüm, bendir gibi de Türk Yılmaz adlı eşliğinde olacak.